Herkese selamlar. South by Southwest Festivali'ni 2019 yılının festivalini daha doğrusu burada yerinde Austin'de takip ediyorum. Austin, Texas'ın ortasında bir anlamda demokratların kalesi. Buralar hep cumhuriyetçi aslında. Hep Donald Trump'a oy veren yerler. Ama burası nasıl olmuşsa belki de üniversitenin sayesinde bayağı bir farklı gözüküyor. Arkamda Ritz sinemasını görüyorsunuz. Tarihi bir sinema. Hemen önünde de uzun bir kuyruk var. Kuyruk hatta biraz şuradan başlıyor. Şimdi ilk gün size biraz Convention Center'da yani fuarda olanları anlattım. Bugün isterseniz bu sokakların gecesini gündüzünü sizlere biraz paylaşayım. Çünkü çok ilginç şeyler yaşanıyor. Neler yaşanıyor diyeceksiniz. Önce isterseniz geceye götüreyim sizi. Çünkü buradaki South by Southwest Festivali sadece gündüz yaşanan bir etkinlik değil. Gecesi ayrı bir dünya, gündüzü ayrı bir dünya. Geceliğin bu sokaklarda gezerken bu gündüzki haline inanamıyorsunuz. Zaten bu festivalin diyeyim ilk günleri, ilk 4-5 günü daha çok teknoloji ağırlıklı oluyor. Ondan sonra biraz iş sinemaya, müzeye kayıyor. Peki geceleri nasıl yaşanıyor? Ya geceleri bambaşka bir hayat var burada. Bakın çeşitli house denilen yerlerdeki etkinlikler neler yaşanıyor. Vice'da biliyorsunuz Kanadalı bir dergicinin kurduğu ve şu anda Amerika'nın en büyük medyalarından bir tanesi. İnternette HBO'ya böyle diziler hazırlıyor. Diziler derken haber dizileri. Onun dışında bayağı da kalabalık bir ekibi var. 1 milyar dolarlık değeri olduğu söyleniyordu ama son dönem bayağı da adam çıkartıyorlar. O da ayrı bir hikaye tabii. Çok fazla büyümüşler. Şu Netflix'te 5 Nisan'da başlayacak bir belgesel çekmişler ve Dolby ses kalitesi yapmışlar. Yani bütün şeyi böyle bir surround moduyla dinleyebiliyorsunuz. Onlar da onu anlatıyorlar yani. Her satıcının bir şeyi var yani, malzemesi var. Şimdi size çok acayip bir şey göstereceğim. Yani her şeyin lüksü var. Sen şimdi bir tane telefon alıyorsun, kulaklık alıyorsun. Diyorsun ki herkes alıyor bundan. Sen de diyelim parada çok var. Ne yapacaksın o zaman? O zaman geleceksin bak şundan alacaksın. Göstereyim sana. Biliyor musunuz? Elmas kaplama kulaklıklar. Krom kaplama kulaklık alayım diyorsun mesela bak. Bakar mısınız şu şeye? Güzelliğe yani. Gerçekten çok şık baktığınız zaman. Vay anasına sayın seyirciler yani. Kim yapmış? Swarovski. Bir zamanlar bir Swarovski alıcısı vardı, hatırlıyor musunuz? Türkiye'de en çok Swarovski alan kimdi? Bir kadın. Kocası çok ünlü. Amerika'da yaşıyor. Kim? Biraz daha ipucu vereyim mi? Yazın aşağı yorumlara kim? Olayı da bu gördüğünüz scooterlar işte. Biraz önce size bahsetmiştim. Bu scooterları kiralıyorsunuz. Böyle bir şey var. Freni, gazı, burada bir barkodu var. Barkoduna bakıyorsunuz, alıyorsunuz ve istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. En güzel yanı bu. Yani illa bir park yerine bırakmak zorunda değilsiniz. New York'ta falan bunları aslında park yerine bırakıyorsunuz. Mesela bu Lyft yapmış, Bird yapmış, Uber de yapmış bunları. İlginç. Vallahi ilginç ama biraz da trafiğin ortasında bana biraz tehlikeli geldi. Dün akşam bindim, bir tur attım şöyle bir. İlk kullanırken biraz bir tedirgin oluyorsunuz. Kimse de kask mask da giymiyor. Arkadan freni var, önde de bir freni var, gazı var, freni var, bir de zili var. Bak şöyle çalayım. İşte bu kadar basit.
böyle bir yeri vallahi çok uzun yıllardır görmedim yani. Kaç tane bir 100 bar, 100 tane barın yanından geçtik ya. 100 yani neredeyse. Adam yılanlara astı, bakar mısın yani? Yılanlara astı. Gece saat 11'i çeyrek geçiyor ve pazartesi gecesi. Şu hale bakın. Ne oluyoruz ya? Evet, geceleyin buralarda yürüdüğünüzde bambaşka bir tablo var karşınızda. Bambaşka bir dünya görüyorsunuz. Burası normalde bir üniversite şehri olduğu için zaten barları dolu. Her yer bar. Yani uzun bir barlar sokağı var. Hani bizim Bodrum'da vardı. Şimdi artık yok. Her yer tişörtçü oldu da o zamanlarda orada bayağı bir uzun bir barlar sokağı vardı. Böyle bir bardan bir bara girip çıkardınız eğer içki içiyorsanız ya da eğlenmeyi seviyorsanız. Burada da o havayı gördüm. Vallahi yıllardır başka hiçbir yerde görmemiştim. Geceliğin şöyle bir yürüdüm. Aman Allah'ım. Pazartesi gecesi yürümeme rağmen her yer tıklım mı dolu olur kardeşim? Her yer mi leş olur? Gerçekten leş. Bir nevi birahane yani. Birahaneden hallice yani. Rock müzik çalıyor, pop müzik çalıyor, elektronik müzik çalıyor. Daha çok rock barların olduğu bir şey. Burada Austin'de gördüğüm kadarıyla rock bar ruhu hala ermemiş. Tabii bakın etrafımda çeşitli kuyrukları görüyorsunuz. Mesela şu arkamda sinema kuyruğu var. Burada diyorum ya, gündüzleri ayrı bir dünya oluyor. Akşamları daha ayrı bir gerçeklik var. Ve son birkaç günde de festival bir teknoloji festivalinden artık biraz daha sinema ve hatta böyle bir müzik festivaline doğru evriliyor. Bakın hemen arkamda bir tane de DJ var. O da hazırlıklar yapıyor. Birazdan bu da bir arabanın üzerinde herhalde kaldıracaklar bir vinçle. O da patlatacak bir DJ setini. Şimdi burada çeşitli house denilen yerler var. Nedir? Bu Davos'ta da yapılan bir şeydi. Şimdi ufak bir kasaba. Normalde herkesin, bu kadar büyük teknoloji firmalarına herkese bir mekan bulmak kolay değil. Ne yapıyorlar? Çeşitli barları, işte kulüpleri alıyorlar. 10 günlüğüne kendi house'larına, yani evlere çeviriyorlar. İşte biraz önce Samsung'un evine gittim. Pek bir numara göremedim. Yani New York'taki Samsung'un böyle bir dükkanı daha havalı gözüküyordu ama bütün bildiğiniz teknoloji şirketlerini, mesela dün gece gezerken gördüm, çeşitli house'ları var. Netflix parti yapıyor, işte öbürü Patreon, bizim patronlar gelmişler, orada da gidiyorsun. Peki giriyorsun, ne var içeride? Kimilerinde grup çalıyor, kimilerinde de bedava içecek ve yiyecek var. En büyük numarası da bu house'ların. Yani herkes sizi tavlamak için buralara getiriyorlar. İşte kimilerinde gruplar çıkıyor, kimileri de başka numaralar çeviriyor. Bu house'lara giriyorsunuz. Dün mesela bak, bir Washington House'u, yani Washington Belediyesi buraya gelmiş. Washington'ı daha popüler hale getirmek için bir tane house ve orada da çok güzel bir grup vardı. Bayağı da adam eğlendiriyordu. Yani önce rock grup çıktı, arkasından böyle bir daha ilginç bir grup çıktı. Biraz size onu dinleteyim. Gündüzleyin burada incin top oynuyor. Bir de güvenlik nedeniyle bütün bu yolları kapatmışlar. Kapatınca da tabii insanlar daha rahat dolaşıyorlar. Gençler cıvıl cıvıl. Ben diyorum ya, yıllardır böyle bir ortam görmedim. Kimi rock barları şöyle bir başımı uzattım ama şunu da gördüm, yok abi bizden geçmiş. Ertuğrul Özkök duymasın, biraz yaşlanmışız biz yani rock barlara takılmak için. Ha tamam, yani başka barlara takılmıyor değiliz, gideriz de rock bar bizim için geçmiş yani. Gidelim orada leş bira içsin insanlar, eğlensin. Biraz onlar anladığım kadarıyla daha üniversite yıllarında yapılan işler, yapılan numaralar. Ama Austin bir şehri dedim, öğrenci şehri ve öğrenci şehrinde bütün avantajlarını kullanıyor. South by Southwest Festivali çok ilham verici bence. Bizde niye böyle festivaller olmasın? Olabilir. Niye olmasın yani? Şimdi bakıyorsunuz, bir sürü belediye başkan seçim var. Herkes şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor. Bir tanesi de demiyor ki
Kardeşim şöyle güzel bir festival yapacağız, patlatacağız, gençler eğlenecek. Ve onlar da hem vizyonları açılacak, hem eğlenecekler, hem de uluslararası şirketleri buraya çekeceğiz. Tekrar burayı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Neresiyse artık orası. İstanbul mu olur, Bursa mı olur, Antalya mı olur? Artık nereyi seçerseniz orası. South by Southwest Festivali'nde ikinci yayınımı yaptım. Herhalde bu son yayınımız olacak. Buradaki havayı herhalde gördünüz. Yani gelmeseniz de artık bir ortamlarda muhabbet açılınca South by Southwest Festivali varmış. Austin, Texas'ta deyince artık herhalde buradaki havayı, ortamı hepiniz 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Gündüzüyle, gecesiyle, house'larıyla, yok efendim partileriyle, yok efendim convention center'da, fuar alanında yaşananlarıyla görüyorsunuz. Şimdi buradaki gördüklerinizin bir kısmı size çer çöp gelebilir. Ya kardeşim işte ne çok da bir numara yok diyebilirsiniz. Ama öyle görmeyin. Önemli olan buradaki ilham verici atmosfer. Yani bunların böyle bir şu anda bakıyorsunuz çocuklar için bir şey icat edilmiş. Bilmiyorsunuz ki 6 ay sonra ne olacak? Bambaşka bir şey dönüşecek. Sonuçta Viagra dediğimiz şey biliyorsunuz bir kalp krizine çare bulmaya çalışan damar açıcı bir ilaçtı aslında ama bakın nerelerde kullanıldı. Şimdi ben size mesela robotları gösterdim. Şimdi evde bir tane çocuk robotu gibi görüyorsunuz ama bilmiyorsunuz ki 2 yıl sonra nerede kullanılacak ben de tahmin edemiyorum. Kalın sağlıcakla, abone olmayı unutmayın kanala. Böyle yeni ve farklı videolarda buluşmak üzere. Austin'den, Texas'ın kalbinden daha nereye gideyim? Hepinize selamlar, iyi günler.